Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak böyle mavi kullandım. Desenlerim içinde 4 farklı patiklik ipim mevcut. Elinizdeki artık ipleri de değerlendirebilirsiniz. İplerimi hemen kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelim şöyle. Çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu hanımlar. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hanımlar, ben bu patiğimin şu kenar bölümlerinde, şu yan bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle açık uçlu 2 tane daha yedek şiş kullandım. Misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler şu arka roşa sayılarını benden fazla yapabilir. Yani şu bölümleri küçük yapmak isteyenler de daha az, daha eksik birkaç sıra haroşa eksik yapabilir. Örerken sizlere mezura ile ölçüleri de vereceğim. Patiğimize hanımlar burun kısmından başlıyorum mavi ipim ile. Şöyle 8 ilmek atacağım. 8 ilmekle başlıyorum. Şimdi birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir ilmek daha atıyorum. 8. 8 ilmekten sonra hemen yanına bir düğüm atıyorum şu kenarına. Şimdi geri dönüyoruz. Haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben haroşa örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Her iki tarafta ters örgü örerek de haroşa elde edilebilir. Evet, haroşalarımı ördüm, geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artırmalarımıza da başlayacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra şuraya bir ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 2. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. 12 ilmeğimin tamamını normal haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmalarımıza devam edeceğiz. Biz bu artırma işlemini şişimizde 24 ilmek olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım. Ardından buluşalım. Modelimizi birlikte kuralım. Evet hanımlar, 24 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. 8 sıradan oluşan modelimiz. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimizde ilk sıramız, artık artırma yapmayacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanına bir ilmek düz örüyorum. Ardından aradaki ilk ilmeklerimi bunları ters olarak öreceğim. Modelde ön yüzde birinci sıramız. İlmeklerimizi ters örüyorum.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğim düz. Modelin birinci sırasını tamamladım. Geri dönüyorum. Arka yüzde ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Şimdi aradaki ilmeklerimi yine ters öreceğim. Modelde ikinci sıramız. Bakın yine ilmeklerimi ters örüyorum. İlmeklerimin yönü düzgün düşmediği için düzelterek örüyorum burada. Son 2 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Son 2 ilmeği her sırada düz öreceğiz hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Düz örüyorum bunları. İkinci sıramızı tamamladım. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıra. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Bu sıramızda şöyle yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İpimi şişime dolayarak bir artırma yaptım. 2 ilmek kesiyorum. Bir ilmek artırdım. Kes, artır. Bu şekilde yapacağız hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Kestim, artırdım. 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 Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3. sırayı tamamladık. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelde, arka yüzdeyiz. Modelde 4. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir düz örüyorum. Devamındaki ilmeklerin hepsini düz öreceğim. 4. sıra arka yüzde. Bakın hepsini düz örüyorum. Kestiğimiz ilmek, artırdığımız ilmek hepsini sırasıyla düz olarak örüyorum hanımlar. Arka yüzde 4. sıramız. Son 2 ilmeği de düz ördüm yine. Bu defa ön yüzde renk geçişi yapacağım. Kenar ilmeğini şöyle ipi kendime doğru alarak örmedim. Şimdi geri döndük hanımlar. Modelimizde şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Bu sıramızda hemen pembe ipimi alıyorum. Pembe ipimi ekleyeceğim. Bu sıramızda hanımlar renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen yanındaki ikinci ilmeğimi de ördüm. İlk 2 ilmekten sonra hemen şuraya bir düğüm atacağım. Patiğimiz sökülmesin. Şöyle düğümümü attım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kenara 2 ilmek ördükten sonra altta bakın ajur bölümü var. Şurada bir delik yer var. Şu altta. Buraya girerek şöyle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden 3. ilmeği çıkartıyorum. Öndeki 2 mavi ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Tekrardan şu delik ajur içine girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeği çıkarttım. Sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Yeniden bu ajurlu yere girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. kez ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Aynı işlemi yapacağız. Bakın ajurlu bölüme girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeğimi çıkarttım ve bu öndeki 2 mavi ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ajurlu yere girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım ve aynı yerden 3. ilmeğimi çıkarttım. Öndeki 2 maviyi örmeden alıyorum. Bu şekilde modelimizi yapıyoruz hanımlar. Ajurlu yere girerek buradan 3 ilmek böyle çıkartıyoruz. Öndeki 2 mavi ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. Ön yüzde 5. sıramızda bu şekildeydi. Bakın son kez alttaki şu ajurlu bölüme girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Tekrar aynı yerden 3. ilmeği çıkarttım. Öndeki 2 maviyi örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi normal düz örüyorum. Ön yüzde hanımlar 5. sıramızı tamamlamış olduk bakın. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde modelimizin 6. sırasını yapacağız. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Bu 2 mavi ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ardından bakın burada 3 pembe ve yanında bir mavi ilmek var. Bu 4'ünü birden alıyorum. Bakın şu bir mavi ilmek. 4'ünü birden tersten keserek örüyorum.
Bu aradaki bir maviyi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Tekrar bu 3 pembe ve yanındaki bir mavi ilmek. Üçünü birden al. 4, bakın 3 ilmek bu. Bir de mavi 4 ilmek. Dördünü birden tersten keserek örüyorum. Bu bir maviyi örmeden sağ şişime aldım. Yeniden bakın 3 pembe bir mavi ilmek var. Bu ilmeklerin dördünü birden alıyorum. Tersten keserek örüyorum. Bir maviyi örmeden aldım. Ne devam ediyorum? 3 pembe ve bir mavi. 4 ilmeğin dördünü birden tersten kestim. Bir maviyi örmeden alıyorum. 3 pembe ve sıradaki bir mavi. Dördünü tersten kesiyorum. Bir maviyi örmeden alıyorum. Bu şekilde modelimizin arka yüzde 6. sırasını yapıyoruz hanımlar. 4 ilmeği tersten kesiyoruz. Bir maviyi örmeden sağ şişime aldım. 3 pembe ve bir mavi. Bu dördünü tersten kesiyorum. Bir maviyi örmeden aldım. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın 4 ilmeği kestim. Sıradaki bir maviyi örmeden alıyorum. Yine burada da hanımlar 3 pembe ve hemen yanında bir pembe daha var. Bu son kez bu 4 pembeyi birden kesiyorum. Tersten şöyle ve en son ilmeğimi örmeden alacağım. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağız yine. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 7. sıramız. Mavi ipime geçiyorum hanımlar. Burada öncelikle 1, 2. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Artık pembeyi kullanmayacağım hanımlar. Pembe ipimi keseceğim burada. Yani dileyen iki renkli de yapabilir. İp kesmeye gerek kalmıyor o zaman. Ben renk geçişi yapacağım için böyle pembeyi kestim. Şimdi ilk 2 ilmeğimi ördüm. Bu sıramızda önce ipimi şişime doluyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği bakın biri mavi biri pembe keserek örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Şöyle ipimi şişime doluyorum. Önce mavi sonra yanında pembe ikisini keserek örüyorum. Bu şekilde ön yüzde 7. sıramızı yapıyoruz. İpimizi şişimize doluyoruz. Öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi şöyle kesiyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 mavi ilmeğim var. Bu defa ikisini kestim. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Evet hanımlar. Modelimizin ön yüzde 7. sırası böyleydi. Şimdi arka yüzdeyim. Modelde 8. ve sonuncu sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Yani yanındaki bir ilmeği düz örüyorum. Bu sıramızda şu aradaki ilmeklerimizi de düz olarak öreceğim. Modelimizin sonuncu sırası bu şekildeydi. İlk modelimizi böylece tamamlamış olduk hanımlar. Model 8 sırada bir tekrar ediyor. Bakın son 2 ilmeğin bunları da düz ördüm. Hemen şuradaki ipimizin ucu da çıkmış, şöyle bir arkaya doğru alayım. Evet. Modelimizi bitirdik. Şimdi hanımlar ikinci modele başlayacağız. Kafanız karışmasın, ikinci modeli de beraber kuralım. İlk modelde yaptığımız işlemin aynısını ikincide de yapacağız. Şimdi modelde 1. sıramız, kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Ardından bu ilk sırada ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Son 2 ilmek kalana kadar. İkinci modele geçtik. İkinci modelin 1. sırasındayız. İlmeklerimi ters örüyorum. Son 2 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 2. sıramız. Bu sıramızda da kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanındaki bir ilmeği düz örüyorum. Bu defa da şu aradaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bu şekilde ters olarak örüyorum hanımlar. Modelde 2. sıramız. İlmeği kaçırdım, tekrar şöyle bir aldım. Evet. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2'yi düz örüyorum.
Şimdi geri döndüm. Ön yüzde modelde 3. sıradayım hanımlar. Bu 3. sıramızda yapacağımız işlem şöyle: kenar ilmeğimi aldım, bir ilmek düz örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeği kesiyorum, ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum, ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum, ipimi şişime doladım. Bu şekilde 3. sıramızı ön yüzde yapıyoruz. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kestim, doladım. Öndeki 2 ilmeği kestim ve ipimi şişime doladım. Son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde 3. sıramızı yaptık. Arka yüzde 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanında bir ilmek düzümü ördüm. Aradaki ilmeklerimi de yine sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Arka yüzde 4. sıramız bu şekilde ilerliyor. Modelin arka yüzden de çok temiz bir görüntüsü var. Şimdi ön yüze renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi bir diğer rengime geçeceğim hanımlar. Bir sonraki modelimi ben sarı ile yapmıştım. Sarı ipimi ekleyeceğim burada. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Yanına bir ilmek daha ördüm. Hemen buraya sarı ipimi düğümleyeyim ucunu. Patiğimiz sökülmesin. Ön yüzde modelde 5. sıradayız şu an. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle: şu alttaki ajur bölüme girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. kez ilmek çıkartıyorum. Öndeki 2 maviyi örmeden aldım. Ajurlu yere girerek buradan 3 ilmek çıkartıyoruz ve öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. Şöyle. 5. sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Ajurlu bölümden 3 ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Bu şekilde bakın, ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 3. kez ilmeğimi çıkarttım. Öndeki 2 maviyi örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrardan ajurlu bölümden ilmek çıkarttım. İpimi şişime dolayıp aynı yerden 3. kez ilmek çıkarttım ve öndeki 2 maviyi örmeden sağ şişime alıyorum. Son kez yapacağız. Bakın, son ajurumuz var. Buraya girerek 3 ilmek çıkartıyorum ve öndeki 2 ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 5. sıramızı da tamamlamış olduk hanımlar. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde modelde 6. sıramız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanındaki bir sarı ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendime doğru, ters tarafa doğru aldım. 2 maviyi örmeden alıyorum. Şimdi burada bakın, 3 sarı ve önünde 1 mavi var. Bu 4 ilmeğin 4'ünü birden kesiyorum. 1 maviyi örmeden aldım. Tekrar 3 sarı ve önündeki 1 mavi. Bu 4'ünü alıyorum. 4'ünü tersten keserek örüyorum. 1 mavi ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzde modelimizin 6. sırası da bu şekilde. İlk model ile aynı hanımlar. Sadece renk değiştirdik. Dediğim gibi dileyen 2 renkli de çalışabilir. Şöyle devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 3 sarıyı ve 1 maviyi, toplam 4 ilmeği tersten kesiyorum. Ve öndeki 1 mavi ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve en son bakın, burada 3 sarı, yanındaki 1 sarıyı da alıyorum, 4. 4'ünü birden tersten kestim. Ön yüzde renk geçişi yapacağım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi hanımlar tekrar ön yüze geçtik. Mavi ile devam edeceğim. Modelde 7. sıramız. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ve tekrar sarı ipimi kullanmayacağım için sarı ipimin de şöyle ucunu keseceğim, düğümleyeceğim. Sonra bu uçları arkaya gizleyeceğiz. Zaten böyle ipler kalmayacak. Hemen buraya 2 tane düğümümü attım. 7. sıramızda hanımlar, ilk 2 ilmeği ördükten hemen sonra ipimi şişime doluyorum. Öndeki mavi ve sarı ilmeğim, ikisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum.
İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Tekrar hemen kesimimi yapayım yeniden. İpimi şişime doladım. Önde 2 mavi ilmeğim var. Bu defa 2 maviyi kestim. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 7. sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 8. ve sonuncu sıradayız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanındaki bir ilmeğimi de düz örüyorum. Aradaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. İkinci modelimizi de bu şekilde tamamladık hanımlar. Ön yüzde bu defa 3. modelimize geçeceğiz. Model aynı şekilde devam edecek. Aynı modeli kuracağız. Kafanız karışmasın diye modeli 2 kez tekrar ettim. Son 2 ilmeğimi de şöyle örüyorum. Evet, şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. 3. modele başlatacağız. İlk 2 modeli nasıl yaptıysak 3. modelde aynı şekilde yapılacak. Bakın. 3. modelde beyaz kullandım. 4'te kavun içi kullandım. Sizler dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Zaten buraya toplam 4 model yapacağız. İlk ikisini birlikte tamamladık. Şimdi diğer 2 modeli de hanımlar tamamlayın. Yani en son şu 4. modelin 8. sırasını tamamlayın gelin. Ardından buluşalım, beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, modelimi tamamladım. Geldim en son 4. modelimi bitirdim. Şimdi patiğimizin şu bölümüne haroşa öreceğiz. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşaları oluşturacağız. Şu an ön yüzdeyiz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmekleri örüyoruz. Ardından arka yüzde de yine geri dönüp ilmekleri düz örüp ön yüze geldiğimizde bir diş haroşa oluşuyor. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 diş haroşa olacak. Bu bölüme toplamda 2 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet, buraya 2 diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şurada bakın 3 diş görünüyor ama bunun bir tane ters olarak 4. modelin 8. sırasında örmüştük. Bunu saymıyoruz, bakın 2 diş haroşamız oldu. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar ön yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Arka yüzde kesimler yapacağız hanımlar. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. İlmeklerimi ön yüzde düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Bilek kesimini yapacağız bu arka yüzde. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek ördüm. Şimdi ortada 8 ilmek keseceğim. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek ördüm. Ortada 8 ilmek kestim. Burada 8 ilmek kaldı. Bu kalan 8 ilmeğimi örüyorum. Şimdi tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Önce patiğimizin şu sağ kenarını yapacağız. Sonra sol kenarını. Sol taraftaki 8 ilmeğimiz şimdilik bekleyecek. Bu 8 ilmek ile buraya bir diş haroşa öreceğim. Öncelikle bu 8 ilmeğimi ön yüzde örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde de yine bu 8 ilmeğimi örüyorum. Böylece 8 ilmek ile bir diş haroşamızı ördük. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde artırmalar başlayacak. Bilek kenarından artırmalarımızı yapacağız. Şimdi ön yüzdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu ön haroşa kısmına, şu bölümüne girerek buradan aldığım ilmeği örüyorum. Artırmamı yaptım. Kalan bir ilmeğimi düz örüyorum yine. Şimdi burada 9 ilmek oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi öreceğim. Yine arka yüzde artırma yapmıyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapacağız. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. En son ördüğüm ilmeğin şu ön haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Şimdi de 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi haroşa örüyorum yine. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim.
Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim kenarda. En son ördüğüm ilmeğin şu haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeği de örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Burada hanımlar 11 ilmeğimiz oldu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeği öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmamızı yapacağız. Burada 14 ilmek olana kadar artırmalara devam edeceğiz. Şimdi 14 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Evet, 14 ilmeğim olana kadar bakın burada artırmalarımı yaptım. Artık artırma yapmayacağız hanımlar. 14 ilmek olarak bu ilmeklerimizi öreceğiz. Hemen bir diğer şimdiye aldım. 14 ilmek ile yan kenarımızı örmeye devam edeceğiz. Artırma yok. Sonuncuyu da ördüm. Geri döndük. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Buraya baktığımızda şu ilk başlangıçtan itibaren sayıyorum. Şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sıra haroşamız olmuş. Ben patiğimizin şu kenarına toplamda 17 sıra haroşa ördüm. Şimdi ben buraya 14 ilmek ile toplam 17 sıra haroşamı, şu başlangıçtan itibaren 17 sıra, bu haroşamı tamamlayacağım. Geleceğim, ardından sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Buna göre patiğinizin boyutunu siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen ben bu bölümü tamamlıyorum, geliyorum. Evet hanımlar, 17 sıra haroşamı yaptım, geldim. Şimdi patiğimi germeden, açmadan, sündürmeden öylece ölçüyü vereceğim. Bakın, burundan itibaren mezuramı sıfırladım. Ben burayı 16 santim olarak yaptım. Daha büyük yapmak isteyenler burayı 17 santim olana kadar daha uzatabilir. 1 santim daha. Daha küçük yapacağım diyenler varsa da yarım santim daha eksik yapabilir. Yani 15,5 santim olarak örebilir. Ona göre haroşa sayılarını ayarlarsınız. Haroşa sayınız buna göre benimkinden fazla ya da eksik olabilir. Şuradaki toplam haroşa sayısı. Şimdi patiğimizin sağ kenarını bitirdik. İlmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayacağım. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden bakın burada V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkartacağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Sonuncu ilmeğimi de kestim. Hemen şuraya 2 tane bir zincir oluşturuyorum. Ve bu ipimi de artık keseceğim şöyle. Sağ kenarımız bitti. Şimdi sol kenarla devam edeceğiz. Şu ön yüzde şuradan devam edeceğim. Yine öncelikle diğer kenarda olduğu gibi buraya da 8 ilmeğim vardı. 8 ilmek ile bir diş haroşamızı öreceğim. Şöyle ikinci ilmeğimi de ördüm. İpimin ucunu burada kendine düğümleyeceğim. Şöyle. Şimdi ön yüzdeyi 8 ilmeğimi örüyorum. İpin ucunu gizledim. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. 8 ilmeğimi tekrar öreceğim. Böylece 8 ilmek ile bir diş haroşamızı yapmış oluyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine artırmalar başlayacak bilek kenarından. Bu sağ kenarda son bir ilmek kalana kadar örüp artırma yapmıştık. Burada hemen kenar ilmeğini aldıktan sonra öndeki ilmeğin haroşa kısmına şöyle giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Artırmayı bu şekilde yapıyoruz sol kenarda. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Böylece 9 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arkada artırma yapmayacağım. 9 ilmeğimi haroşa örüyorum. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan hemen sonra öndeki ilmeğin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeği de örüyorum. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Böylece 10 ilmek oldu. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde artırma yapmayacağız. Ön yüzde hemen kenar ilmeğini aldıktan sonra sizlere gösterdiğim gibi artırmayı yapacağız. Burada da yine sağ kenarda olduğu gibi 14 ilmek olana kadar artıracağız. 14 ilmek olduktan sonra 14 ilmekle örmeye devam edeceğiz. Şu baştan itibaren buraya da yine 17 sıra haroşamı öreceğim. Sizler şurayı toplamda kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenarı da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Şimdi patiğimizin sol kenarını da tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Sonrasında birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, sol kenarımı da tamamladım. Geldim, 17 sıra haroşam oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Buradaki ilmeklerimi de keseceğim. İkişer ikişer toplayarak.
Yine gevşek bir kesim yapıyorum hanımlar. Topuk bölümünü yaparken ilmekleri rahat çıkartabilelim diye. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Kenarlarını yapacağız. Kenar bölümünde hanımlar videonun başında dediğim gibi şöyle yedek şişlerimi kullanacağım. Şimdi öncelikle buradaki ilmeğimi şöyle şişime aldım. Yandan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın şu yan kenar bölümünü yapıyoruz hanımlar. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz bu şekilde. Bakın burada 7 ilmek oldu. Ben patiğimin şu burun kısmına kadar 41 ilmek çıkarttım. Sizin buradaki haroşa sayınız fazlaysa ilmek sayınız benden birkaç ilmek fazla olacaktır. Azsa benden birkaç ilmek az olacaktır. Buna göre ben bu yaptığım sayılara göre burun kısmına kadar 41 ilmek çıkarttım. Şimdi şu burun kısmına kadar bakın ipin olduğu yer başlangıç yeri. Şuraya kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet, buraya kadar 41 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun kısmına geldik. 8 ilmek başladığımız yerden 8 ilmek çıkaracağız. Şu kenarımıza düğüm attığım için buradan ilmeğimi şöyle kenar kısmı biraz sık oldu. Düğümlemiştik çünkü burayı başlangıçta. Tığ yardımıyla buradan şöyle bir ilmek çıkartıp bir diğer şişime takıyorum. Misin alışık kullananlar aynı şişe ilmek takmaya devam edebilir. Sırasıyla buralara girerek ilmeklerimi çıkartacağım. Şöyle 2 ilmek oldu. 3. Tekrardan yapayım hanımlar. İkinci ilmek yeri şuraydı. Sıra atlamışım. Şöyle şu ikinci ilmeğim. Şu ipin ucunu da gizleyerek getireceğim. 3. Şu dördüncü ilmeğim. 5. 6. 7 ve şu kenardan da bir ilmek çıkaracağım. 8. 8 ilmek burun kısmından çıkarttık. Diğer kenarımıza geçtim. Bu kenardan 41 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 41 ilmek çıkaracağım. Bir diğer şişime. Bakın 1. Hemen ipimin ucunu gizleyerek getiriyorum. 2. 3. 4. 5. 6. Bu şekilde şu uca kadar yine ilmeklerimizi çıkartalım. Siz buraya kaç ilmek çıkarttıysanız karşı tarafa da aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Şu uca gelene kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet, buradan da 41 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İlmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa örüyorum. Yine haroşaya devam edeceğiz bu bölümde. Bu şekilde bakın buraya bir diş haroşa düşüyor. Şimdi önce bu şişimizi sonra burun kısmındaki sonra diğer şişteki ilmekleri şu diğer uca gelene kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar gördüğünüz üzere ilmeklerimi ördüm. Bu kenar bölümde bir diş haroşa oluştu. Bu kenar bölümde hanımlar bakın şurada toplamda 4 diş haroşamız var. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi yine diğer uca kadar düz öreceğiz. Arka yüzde de yine düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş haroşa olacak. Aynı işlemi son kez tekrar edeceğiz. 4 diş. Şu kenarımızda 4 diş haroşa olana kadar patiğimizin bu yan bölümlerini tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar bu bölümde 4 diş haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu ilk şişimdeyim. Patiğimizin tabanına geçiş yapacağız. Tabanımızı örebilmek için öncelikle bu ilk şişimdeki 41 ilmeğimi öreceğim. Yani burun kısmına kadar olan ilmekleri. Bu burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmına geldim. Burada 8 ilmeğimiz vardı. Önce bu 8 ilmeğimi yine örüyorum. Ardından yan kenardan bir ilmek alarak bunu da ördüm. Orta kısımda 9 ilmek oldu. Hanımlar patiğimizin tabanı 14 ilmek olacak. 14 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Şimdi 9 ilmeğim oldu geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. Ve şimdi de bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi de bu orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Diğer şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum.
Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 11 ilmeğimizi örüyorum. Ardından hemen şu şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. Ve kenardan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. Ve hemen yanından bir ilmek örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 14 ilmek oldu. Artık 14 ilmek ile kesimlerimize başlayacağız hanımlar. Tabanda 14 ilmek var. Bu 13 ilmeği öreceğim. 14. de kesimimi yapacağım. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi. 14. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Dilerseniz sayalım. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu 14. ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk 13 ilmeğimi örüyorum. On dördüncü ilmekte yanındakini de alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 14 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü ördüm. Şişimde 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzdeyim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimi kesiyorum. 13 ilmek kaldı. Hemen kenar ilmek yerleri var hanımlar buralarda. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm bu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri döneceğim. Ön yüzde çıkaracağım. Bakın buradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Aynı işlemi yapıyorum yine. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu 2 ilmeğimi kesiyorum ve geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Biz bu işleme şu uca gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet, patiğimin arka bölümünü tamamladım. Geldim hanımlar. Artık ilmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayacağım. Patiğimizin bu örgü bölümünü böylece tamamlamış oluyoruz. Ardından 2 sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Ardından hemen sizlere onu da göstereceğim. Şöyle. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Burada patik kenarımızda sıkı olmasın diye orta halli esnek bir kesim yapıyoruz.
Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. 2 de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet. Hemen ipimizin ucunu şöyle arkaya gizleyeceğim. Hem patiğimiz daha sıkı sağlam olur, hem ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmaz. Şöyle iplerimizin uçlarını gizliyoruz. Hatta zincir tekniğiyle de sıkıladım. Evet, patiğimizin örgü bölümünü bitirdik hanımlar. Hemen kenar tığlamamıza geçelim. Kenar tığlamasında önce sarı, sonra da kavun içi rengimi kullandım. Sarı ipim ile kenar tığlamamızın ilk sırasını yapacağız. Öncelikle şöyle sarı ipim ile bir ilmek oluşturuyorum. Topuğu bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle buraya önce bir sarı ilmeğimi sabitliyorum. Hanımlar, sık iğne tekniği yapacağım. Şöyle ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde yapıyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Yine bunu sıkı yapmayalım hanımlar. Bakın, tığımdaki ilmeklerim oldukça gevşek. Şöyle. Eğer sıkı yaparsak patik boğazı dar olur, ayak zor girer. Buna dikkat edelim. Bu şekilde. Patiğimizin çevresini hanımlar böyle ilk başladığımız yere kadar, şuraya kadar dolanalım, gelelim. Evet, ilk başladığımız yere kadar kenar tığlamamı yaptım. Şuraya en son 2 tane de zincir çekip sarı ipimi de kesiyorum. Bu ilk sırayı tamamladık. Bir sonraki sırada kavun içi rengimizi kullanacağız. Hemen öncelikle şu sarı ipimin ucunu sarı ilmek aralarına girerek şöyle gizleyeceğim. Şimdi kavun içi rengimi alıyorum. Kenar tığlamamızda ikinci sıramız, yine şöyle bir ilmek oluşturacağım. Bunu bitirdiğimiz yerden itibaren, şuradan itibaren kavun içi rengimi buraya sabitliyorum. Hanımlar, ters sık iğne yöntemi yapacağız. Geri geri gideceğiz. Bakın, bir gerideki sarı sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir gerideki sarı sık iğnenin içine batıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Geri geri gidiyoruz hanımlar burada. Bu şekilde. Böyle. Hanımlar, yine patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar yapalım, gelelim. Evet, yine kenar oyamı tamamladım, geldim. Bir tane de zincir çekiyorum. Artık bu ipimi de keseceğim hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Patiğimizi böylece tamamladık. Örmesi zevkli, güzel bir modeldi. Şöyle kavun içi kenar ilmek aralarına girerek, ilmek aralarına girerek, daha doğrusu kenar ilmek değil, şuralara girerek ipimin ucunu böyle gizliyorum. Evet. Bakın hanımlar, patiğimizi tamamladık. Şeklimiz bu. Haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek, ayağı saran bir model. Şöyle duruşumuz var. Hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım modelimizin. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da işte bu şekilde. Gayet şık, güzel bir model oldu. Hemen yanlarını şöyle bir düzeltelim. Evet, bu şekilde. Tabanımız, kenarlarımız, bakın topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.